Birkaç gündür televizyon kanallarında dönen görüntüler fazlasıyla dikkat çekici. Para destelerinden adeta kule yapılmış. Birileri hummalı bir şekilde sayıp çantalara dolduruyor. Öyle ki sayma işi 4 saatten fazla devam ediyormuş. Para bu kadar yüklü miktarda olunca herkesin dikkat ve şüphesini çeker. Çekmez mi? Rivayete göre para miktarı 15 milyon lirayı aşkın bir meblağ ki oraya çıkan yeni görüntülerde TL'den başka avro demetleri de görülüyor. Peki bu para neyin nesi? CHP cenahından yapılan açıklamaya göre 2019 yılında satın alınan parti il binası için toplanan bağış paraları. İşte burada hatlar karışıyor. Çünkü o dönemde CHP Genel Merkezi'nin avukatlığını yapan ve bu alım satım işiyle bizzat ilgilenen Mustafa Kemal Çiçek, bina bedeli olan paranın böyle balyalarla değil banka hesabıyla ödendiğini, ayrıca bağış yoluyla toplanan paranın 150-160 bin TL gibi küçük bir miktar olduğunu ifade ediyor. Bu paranın mahiyetiyle ilgili tartışmalar haliyle genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve ilk olarak para sayım işinde görülen şahıslar şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İBB Kulüp Başkanı Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yol arkadaşım dediği danışmanı ve 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi seçilen kişi. Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Naz, eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz. Bu üç kişinin vereceği ifade bir başlangıç. Ama nihayetinde savcılığın yapacağı etraflı tahkikat olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını sağlayacaktır herhalde. Bu arada CHP'de para pul işleri son zamanlarda çok konuşulur oldu nedense. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir CHP'li vekilin odasında unutulduğu söylenen ve içinde 250 bin dolar olduğu belirtilen bir naylon poşet mesela. Yeterince ilginç değil mi? Şimdi mecliste bununla ilgili rapor hazırlanıyor. Bakalım altından ne çıkacak? Diğer taraftan CHP'nin geçen Kasım ayı başında yapılan kurultayı sırasında bir nevi delege borsası kurulduğunu beyan eden CHP üyeleri oldu. Mesela Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın söyledikleri var. İl başkanı içeriye eli boş girdi, çıkarken elinde çanta vardı. Gözlerinde dolar işareti gördüm şeklinde edebi sanatla anlatıyor üstelik. CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek için delegelere rüşvet dağıtıldığını eski parti meclis üyesi Feriha Karasu da iddia etmişti. Ama çok daha dikkat çekici bir iddia var ki nedense bugüne kadar adli makamlar bunu ihbar kabul ederek bir adım atmadı. Doğrusu medyada iddianın vahametiyle mütenasip bir ilgi göstermedi. Bu iddianın sahibi Kılıçdaroğlu taraftarı eski CHP'li Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde kurucu üye de olan Tolgahan Erdoğan. Bu kişi kendi sosyal medya hesabından da diğer iddialarıyla birlikte yayınladığı üzere CHP'nin 38. kurultayı ve ondan önceki İstanbul İl Kongresi sırasında delegelerin dolarlarla nasıl ikna edildiğini anlatıyor. O gün tatil günü olmasına ve döviz büroları kapalı bulunmasına rağmen Laleli'de Ordu Caddesi üzerindeki 4 tane döviz bürosunun isimlerini tek tek sayıyor. Kimin kimlerin talimatıyla açtırıldığını, bu bürolardan 1 milyar 500 milyon TL'ye tekabül eden döviz miktarının hangi marka minibüslerle taşındığını tekrar soruyor. İddia sahibi, MOBESE kameralarının o güne ait görüntülerinin incelenmesi halinde kimlerin oradan para taşıdığının derhal görüleceğini de iddialarına ekliyor. Ama dediğimiz gibi benzerlerinin üzerine derhal atlanırken çok enteresan şekilde bu iddialar karşısında bir sessizlik var. Bakalım CHP'deki para pul işleri nereye varacak? Ekrem İmamoğlu bahse konu para kulelerinin satın alma sürecinde karşı tarafın avukatının bürosunda işlem yapıldığını ifade ederek şöyle diyor. O görüntülerin üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi bunu tabii birkaç meczubun burada Ekrem'e ne sıçratır, nasıl bir leke, iz bırakırız anlayışıyla koca kanallarda verilmesi. Bunlar alıştığımız şeyler. Özetle İmamoğlu beni yıldıramazlar diyor.
ve kendinden emin gibi bir görüntü vermeye çalışıyor. Şimdi adli soruşturma başladığına göre neticesi beklenecek haliyle. Fakat kamuoyundaki tartışmalar öyle görünüyor ki epeyce alevlenecek. İddialara her gün bir yenisi eklendiği gibi bununla ilgili konuşan ve yeni iddialar ortaya atan başka şahıslar da sürece dahil oluyor. Mesela gazeteci Atılgan Bayar'ın yere düşerek patlayan ve içindeki dolarların yerlere saçıldığı, İmamoğlu için toplanan bağış olan para dolu çuval iddiası. Paranın izini takip etmek her zaman önemlidir. Hiçbir parti ayırt etmeden söylüyorum. Belediyeler kurallarla yönetilmelidir. Kayıt dışına çıkan paralar yolsuzluktur. Tüyü bitmemiş yetim hakkından bahsederiz. Belediye başkanı yetkileri sınırsız ve denetime kapalıdır. Oysa modern ülkelerde tüm iş ve işlemler denetime tabi olmalıdır. Belediye başkanlarının tek kasası olmalıdır. Gayri resmi kasa olamaz. Tek kasa belediye kasasıdır. Orası da hukukla, adaletle idare edilmelidir. İkinci bir kasa varsa orada yolsuzluk vardır. Kul hakkı vardır. Bu kötü ve çirkin olayı fırsat bilerek kara delikleri kapatmalıyız. Futbola para yatıracağız diyerek imar rantına müsaade etmemeliyiz. En büyük yolsuzluk spor kulüpleri üzerinde oluyor. Bir başka saçmalık ise şantaj meselesi. CHP İstanbul İl Başkanlığı diyor ki avukat bize şantaj yaptı. İyi de kardeşim siz şantaja uğrayacak ne yaptınız? Gayrimeşru bir iş yapmadıysanız neden şantaj tehdidine boyun eğdiniz? Madem avukat şantaj yaptı gidin mahkemeye. Gidemiyorsanız yolsuzluk iddiası güçlenir. Avukatı suçlamak ile olmaz. Ayrıca il yönetimi ya da aracılar buradan komisyon aldılar mı? Bu konuda da ciddi iddialar var. Belediye ayrımı yapılmadan yolsuzlukların üstüne gidilmelidir. Belediyeler kurallarla yönetilmelidir. O nedenle yeni hukuki düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Engelleniyoruz söylemiyle merkezi yönetimin kendisine hak ettiği ödemeleri yapmadığını iddia eden Ekrem İmamoğlu eline fırsat geçerse neler yapabileceğini ispatladı. Boş verin engellemeyi, adam cezalandırmaya bile gözü kırpmadan meyyal bir şizofren. Şizofreni ben söylemiyorum. CHP İstanbul eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir doktor olarak tespiti. Gerçekten de Bakırköy Kirazlı metro hattı bize gösterdi ki bu adam şizofren. Bu adam halkı cezalandırma konusunda gözünü bile kırpmayan bir ruh haline sahip. Nedir olay özetleyeyim. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile Bakırköy Kirazlı metro hattı hizmete girdi. Günde 1 milyon yolcu taşıyacak 8 istasyonlu bir metro hattından bahsediyoruz. Ulaştırma Bakanlığı kendi kasasından harcamalarını yapmış, bitirmiş İBB'ye teslim ediyor. Engelleniyoruz diyor ama muhterem engellenmediği Bakırköy Kirazlı metro hattını Ulaştırma Bakanlığı'nın kendi bütçesinden harcama yaparak hizmete açması ile ispatlandı. İstanbul'un trafik çilesinin içinde 1 milyonluk bir nüfusu 8,4 kilometrelik mesafeye 30 dakikada varmasını sağlayan ve İstanbullular için çok büyük bir hayatı kolaylaştırıcı bu metro hattı Ekrem İmamoğlu için de büyük bir fırsat. Onun çözemediği trafik sorunu bir çırpıda %15 çözülmüş oluyor. Teşekkür etmesi gerekirken ne yapmış biliyor musunuz? Kıskançlıktan patlamış, haset yemiş bitirmiş Ekrem'i. Nasıl yaparlar, nasıl yapabilirler? Benim sıfırdan alıp bitirdiğim tek metro yok iken Ulaştırma Bakanlığı benim belediye başkanı olduğum İstanbul'a hiçbir ayrımcılık sergilemeksizin hem de yıllardır CHP'li isimlerin yönettiği Bakırköy'den başlayan bir metro hattını böylesine fedakarca nasıl yapar diyerek çatlamış. Kendisine işletmesi için devredilen bu hatta araç vermeyerek Bakırköy halkını da metro hattının üzerindeki Bahçeli Evler halkını da Bağcılar halkını da cezalandırmaya kalkmış. Dün Bakırköy'de bir meydan çalışmasının açılışını yapıyor Ekrem Bey. Dikkat edin, kendisinin başlayıp bitirdiği bir metro hattı değil, hatta kendisinden önceki yıllarda başlayan metro hatlarından hızla yapılıp bitirilen bir metro hattı da değil. Bakırköy Meydanı, 3 tane bina yıkıp biraz alanı genişletip yaptığı açılış. Orada diyor ki, Bakırköy'de ulaşımı kolaylaştıracak olan Ataköy 2 telli metro hattını inşallah 16'sında 16 mıydı 18 miydi? O kadar metro açıyoruz ki günlerimizi şaşırıyorum. Sülün Osman deyince bazı okurlarımız kızıyor.
Adamın açıklamasına bakın. O kadar çok metro açıyormuş ki günlerini şaşırıyormuş. Kaç tane metro açtın Bay Ekrem? 5 yılda bir elin parmak sayısını geçer mi? Neyi şaşırıyorsun? Para sayma makinesinden geçen avroları mı? Yoksa metro açılış günlerini mi? Belki daha acıklısı Ulaştırma Bakanlığı'nın yapıp bitirdiği ve İBB'ye teslim ettiği Bakırköy Kirazlı metro hattını işletemeyip yolcuların yığılmasına sebep olması. Murat Kurum İstanbul'a bu çile reva mı diye vatandaşın metro hattındaki çilesini dile getiriyor, engelleniyoruz iddiasındaki Ekrem Bey hemen cevabı yetiştiriyor. Bu metro hattının araçları da bakanlığın alması gerekiyordu ama almadı. Araçları almadan bize devredildiği için ilk etapta kısıtlı araçlar defalarca yazmamıza rağmen alınmadı. Bir kere kısıtlı araç sayısıyla başlayacak. Bu resmen İstanbulluları, Bakırköylüleri cezalandırmak demek. Metro yapılmış, bitirilmiş, sana teslim ediliyor. Açılışına davet edilmesen de. Bir iki sistemi göğüsleyip şehir hastanesinin metrosunu da karayolunu da yapmadın. Sen nasıl belediye başkanısın? Sitemini göğüsleyip gitsen seni açılıştan kovacak değiller herhalde. Bakanlığa teşekkür ederim. Bizim yerimize yaptılar, bitirdiler. Şimdi bize teslim ediyorlar. Biz de en iyi şekilde işleteceğiz demesi gerekirken. Yapılmış metronun bilet paralarını toplayacak iken metro hattındaki aracı bile temin edemiyor. Onu da Ulaştırma Bakanlığı versin diyor. Metronun ağırlıklı maliyeti metro yolunun yapılması. Araç dediğiniz nedir ki? Ama metro hattındaki aracın teminini bile beceremeyen bir ekran var karşımızda. Diyeceksiniz ki araç şu an yetersiz ise diğer hatlardan 2'şer tane buraya yönlendirilse o bile ihtiyacı giderir. İyi de bunun için de insanın içinde haset olmamalı, kindarlık olmamalı, kıskançlık olmamalı. Ben yapamadım, Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Ama o yaptığını söylemeden bana açılışı vermeli. Ben de ben yaptım demeliyim şeklinde bir içinizde tilkilik olmamalı. Para sayma skandalı da Ekrem Bey'i şaşkınlaştırmış olmalı ki bakın daha neler anlatıyor. Başakşehir Kayaşehir metrosuyla karşıda Sabiha Gökçen metrosunu yine bakanlık yaptı, bize devretti. Eskiden bu devirler şöyle oluyordu. Devrediliyordu. Oradaki bilet paraları üzerinden tahsilatı yapılıyordu. En az 16, 17, 18 senede tahsilat süresi oluyordu. Rezilliğe bakar mısınız? Engelleniyoruz diyen beyefendi bir çırpıda 3 ayrı yerdeki metro hattının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıp İstanbulluların hizmetine sokulduğunu itiraf ediyor. Ama son metro hattının aracını da temin edemeyen Ekrem Bey, bana ne, İstanbullular o hatta çile çekerse çeksin, beni ilgilendirmez modunda o hatta araç vermiyor. Kaftancıoğlu'nu hiç sevmem ama hanımefendi çok doğru bir tespit yapmış, bu adam şizofren. Son olarak demek ki İmamoğlu İstanbul nimet nimet derken hiç de haksız değilmiş. Hakikat şu ki bütün bu olup bitene rağmen kendisine hala seçilme şansı tanıyan şehir ve seçmen için nimet tabirinden daha isabetli bir sıfat olamazdı. Bay Ego tam 12'den vurmuş besbelli.